Değerli takipçilerim, sevgili izleyiciler, bugün sizlerle yine yeni bir videoyla karşınıza çıkıyorum. Daha önceden sedan araca bagaj aydınlatması yapmıştık LED, modüler ledlerle. Şimdi ise Volvo aracımıza modüler ledlerle bagaj aydınlatması yapacağız. Videomuza geçmeden önce sizden ricam videonun sağ alt kısmındaki kırmızı araba resmine tıklayarak kanalıma abone olmanız ve çan simgesine tıklayarak da bildirimlerini açmanız. Böylelikle yüklediğim videolardan ilk haberdar siz olacaksınız. Şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi Doblo'larda iki tane aydınlatma var. Biri şurada görmüş olduğunuz söktük. Şu ufak lamba aydınlatması. Bu şekilde. Bir de şu yukarı tarafta kapı açılıp kapandığında yanan lamba. Şimdi arkadaşlar bu lambayı söktük. Bu lambanın kablolarından şu kablo yardımıyla şuraya bir tane modüler led bağlayacağız. Burayı aydınlatması için, yan vuracak çünkü. Üst tarafı aydınlatmak için de şu lamba çok sık kaldığından kenarına yine modüler led ile bir tane led koyarak üst kısmı aydınlatacağız. Şimdi bu işleme başladık. İlk başta bunu sökmekle başladık zaten. Lambayı sökmüştük. Lambayı söktük. Buradaki delikten şu hoparlörün plastik aksamını sökerek kablo yürüttük. Bunu videoya almadım ama bu şekilde yaptık ki kablo görülmesin. Buradan çıkması nasıl olacak kablonun biraz sıkıntılı bir süreç oluyor. Onun için buradan hemen şu kabloya da artıyı eksiği bağlayarak buradan modüler ledimizi yakacağız. Asıl problem burada oluşacak. Bunu sökeceğiz arkadaşlar. Söktüğümüzde şu ampulün olduğu yerde ampulün olduğu şu ayaklardan artı ve eksi uçlarını alarak led bağlantımızı yapacağız ama buraya lehim yapmamız gerekecek. Şimdi ben bunu alacağım yanıma ve içeride lehim işlemine geçeceğiz. Şimdilik anlatacağım bu kadar. Lehim işleminde devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi arka lambamızı sökeceğimizi söylemiştim. Söktük. Şimdi ilk olarak şurayı açıyoruz. Buradan ampule ulaşabiliyoruz. Ampulü çıkartmak birazcık güç. Şu şekilde bastırmak daha iyi. Çünkü şu kenarlarda delik var. Aslında çok da güzel olmuş. Çünkü ampulü iyice sıkıyor ve bu sayede fazla ısınma oluşmuyor. Bu elektrik kontağından hani çıkan yangınların da bir nevi sebebi olabiliyor. Çünkü çok ısındığında buralar ısınıyor, plastik eriyor falan, yangın çıkabilir. Şimdi arkadaşlar ben normalde burayı açtım ve temizledim. Sizlere de göstermek istiyorum. Bu plastiği sökebilmeniz için şu arka tarafta, şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama videoda şurada bir tane tırnak var. Tırnağı yuvasından çıkarttığınızda bir bu tarafta ve bir bu tarafta olmak üzere, şuradan daha net görünüyor, ışık var çünkü. Bu şekilde bastırarak tırnağı çıkartabiliyorsunuz. Tabi kırmamanız önemli. Evet, böyle attırdık. Şurada da kademeleri ayarlayan başka ayrı bir tırnak var. Orayı da boşalttığınızda böyle çıkmış oluyor. Niye çıkartırsınız bunu da? Bunu da çıkarttığınızda şuralar çok tozlu oluyor. Tozlanıyor çünkü bagaj kısmında. Burayı yıkayıp temizleyip tekrar yerine takabilirsiniz. Şimdiki aşamada arkadaşlar lehim makinamız da burada, havyamız. Havyamızla şu kablomuzun
şu şekilde açıp ampulün ayak kısımlarına lehim yapacağız. Bunun sebebi de işte biz istediğimizde, kapıyı açtığımızda ya da işte buraya bastığımızda, yani üst tarafta aydınlık istediğimizde aynı zamanda ledlerimizin yanması için böyle bir şey yapıyoruz. Şimdi ben lehim işlemine geçeceğim arkadaşlar. Lehimi nasıl yapacağımı da göstereyim size. Belki bilmeyen arkadaşları olabilir. Arkadaşlar şimdi lehime geçeceğim. Lehime geçmeden önce kablolarımızın uçlarına pasta sürmemiz gerekiyor ki lehimi iyi tutsun. Sonrasında ise lehim yapacağımız yere de eğer pasta sürersek lehim daha güzel tutacaktır. Kablolarımızı öncelikle ön lehimleme dediğimiz olayı yapmamız gerekiyor. Ön lehimleme, kablonun bakır yüzeyine lehimi yapmak demek aslında. Bu arada bilgi olsun, bu pastanın dumanı biraz zehirlidir arkadaşlar. Teneffüs etmemeye çalışın. Kablomuz birazcık uzun kaldı. Şimdi arkadaşlar burada biraz sessiz kaldım ama şunu söyleyeyim size. Normalde bu kordon kablolarda yazı vardır. Hani artı eksi hangisini yaptım falan karıştırmamanız adına bir tarafı yazılıdır, bir tarafı yazısızdır. Ben şimdi onu kontrol ediyorum ki yazılı tarafı artı, yazısız tarafı eksi yapayım diye. Artı kısmı şurası arkadaşlar. Ampulümüzün. O yüzden yazılı kısmı da artı tarafa koyacağım. Eksi de burası. Arkadaşlar şimdi şurada biraz zorlandım lehimi yaparken. Çünkü çok kısa bir aralık vardı. O yüzden bu ön taraftan lehimledim. Sıkıntı yok. Burada da çalışacaktır. Şimdi lehimleme işlemimiz tamam. Bu uzun kablomuz da aynı zamanda. Toplama işlemine geçiyorum. Ampulünü yerine takacağım. Sonra aynı şekilde şu söktüğüm kapağı yerine takacağım. Burası kademesi. Kademe çizgisi sanıyorum. Ve şimdi arabamızın iç kısmına giderek ledlerimizi monte edeceğiz. Lehim işlemimiz böylelikle bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi arabamızın içerisine gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi arabamızın yanına geldik. Öncelikle şuradaki o alt kısımdaki aydınlatma işlemine geçiyoruz. Şu soketin kablosunu çakmak yardımıyla açtım. Kendi
ledimizi bağlayacağımız kabloyu şimdi oraya bağlıyorum. Burada önemli olan ledimize gidecek artı eksiği bilebilmemiz. Diyelim ki yanlış bağladık. Ne olur? Bir şey olmaz. Sadece ledimiz yanmayacaktır. Artı ile eksinin yerini değiştirdiğimizde sonra tekrardan yanmaya başlayacak. Şimdi bir kablonun bir ucunu bağladım. Diğer ucuna geçeceğim. Arkadaşlar buradaki lambanın bağlantısını yaptık. Kablonun uçlarımıza, şu uçlarda artı eksi geldi. Şimdi şöyle göstereyim sizlere. Bunu mahsus böyle ters yaptım ledi. Şu an yanmıyor mesela. Yani ledin artısıyla buradaki artı denk gelmemiş demektir. Şu şekilde yaptığımızda beslemenin artısıyla artısı, eksisiyle eksisi denk geldi. Ledin aydınlığını da göstermek gerekirse gündüz olmasına rağmen gayet aydınlatıcı bir ışık vermekte. Şimdi bunu buraya monte edeceğiz. Aynı şekilde üst kısımları da yapacağız. Ve böylelikle işlemimiz tamamlanmış olacak. Şimdi alt kısmı kablolarını birbirine burkabiliriz. Ve bizim için uygun bir yere çift taraflı bant yardımıyla yapıştıracağız. Kablolarını da bantlayıp içeriye vereceğiz. Arkadaşlar şimdi bu lehim yaptığımız lambamızı monte edecektim ama şöyle bir durumla karşılaştım. Kabloyu çıkartamadım. Yani şu üst kısımdan şuradan çıkartayım dedim ama kaynaklı olduğu için çıkmadı. Bu sebep şuradan bir tane ufak delik deldim. Şurada gördüğünüz üzere. O delikten kablomuzu çıkarttım. Buradan şimdi şu yukarıda döşemenin altında ilk yapıp bir tane buraya led, bir de şu karşıya yürüteceğim. Buradan böyle kabloyu yürütüp bir tane de buraya bırakacağım. Ve bağlantılarını yapıp işlemimizi tamamlayacağım. Kablo geçirme işlemini yaparken şuradan şu şekilde şu şeyden tutuyor çünkü burasını. Şuradan şöyle götürerek kenardan bağlantısını yapacağım. Bu işlemi tamamladıktan sonra tekrar size anlatımını devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi ledimize deniyoruz. Şöyle yapacağız. Önce ampulümüzü yakıyoruz. Ters. Düz. Tamam. Tekrar elektriği keselim. Şöyle artı ve eksiği bağlıyoruz. Şu kabloyla da diğer tarafa geçmiş oluyoruz zaten. Diğer tarafında ledini bağlantısını yapıp yerine monte ettikten sonra işlemimiz tamam olacak. Burayı bağlantısını tamamladık. Tekrar deneyelim. Yandı. Bağlantı noktalarını bant ile izole ediyoruz. Böylece tamamladık. Arkadaşlar ledimizin birini sağa, üst taraftan birini sola montajını tamamladık. Buradan gördüğünüz üzere ikisi birden yanıyor ve çok aydınlık yapıyor.
Bu gündüz aydınlığı, gece daha iyi olacaktır. Burası da zaten bağlantısını yapmıştık. İlk önce buraya bitirmiştik. Şöyle söyleyeyim. Şu anlık işlemimizi tamamladık. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun. Bana destek olabilirsiniz abone olarak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.